Hırkanın etek modelini sonunda anlattım. Çok güzel bir etek modeli oldu hanımlar. İpimiz öyle güzel ki simli dokusu, zarif yapısıyla ve yumuşacık hali tam bebeklere göre. Zaten bu ipten kendinize göre de modeller tasarlayabilirsiniz. Bu hırkanı düşünsenize, bir yetişkinin giydiğini ya da küçücük bir bebeğin giydiğini, çok şık bir model olur. Tabii siz bunun renklerini güzel kombinlerseniz. İpin simli dokusu sayesinde modele çok güzel bir farklılık katıyor. Kullandığım ip Polosu Baby, kendi Baby Brillo'nun 202 kodlu numarası, 300 metre uzunluğunda. 1 yaş için 3 adet ip yeterli. 2 yaş için 2 ve 3 yaş için 4 ip yeterli olacaktır. Polosu kendi Baby Brillo'nun bunun ipinin kodu 256. Tuhafiyelerde, alışveriş sitelerinde de bulabilirsiniz bu ipi. Ve 246 kodu var. Onu da bulabilirsiniz. Buna yakın kahve tonu. Zaten sitesine girdiğiniz zaman 3 ton buna benzer yakın renkler var. Onlardan da alabilirsiniz. Ya tamamen aslında burası yeşil de olabilir. Farklı ton da olabilir. Lila da olabilir. Ya, tamamen size kalmış. Pembe tonu da şöyle 241 hanımlar. Bu şekilde kullandığım tığ numarası da 2,5 milim tığdır. Bu desene, bu modele 2,5 milim tığ kullanmak zorundasınız. 3 milim tığ kullanırsanız gevşek düşer. Şu dokuyu elde edemezsiniz hanımlar. Onun için mutlaka 2,5 milim tığ. Bu şekilde hemen örgüye başlayalım. Çok güzel bir kare motifi hemen anlatacağım. Çok da basit. Hemen alıyoruz iplerimizi. Toplam 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Şimdi geliyoruz birinci zincirden. Tel aldım, direkt çıkış yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Şimdi bu minik halkanın içine toplam 8 tane trabzan yapıyorum. 1 trabzan ve 1 zincir. 1 trabzan, 1 zincir. 1 trabzan, 1 zincir. Toplam 8 tane olacak. 2, 4, 6, 7 ve 8. Ve bir zincir çekiyorum. Geldim başlangıç noktasına battım. Direkt çıkış yaptım ve ilk orta bölümünü yaptık. Şimdi hemen pembe kısmına geçiyoruz. Şimdi herhangi bir boşluktan başlayabilirsiniz. İki tane zincir çekiyoruz. Tam böyle iki tane trabzan yaptım. Şimdi burası birinci köşe. Şimdi buraya bir tane ikili yaptım. Şimdi geldim hemen buraya. Burası köşe noktası olacak. 2 trabzan, 2 zincir, tekrar 2 trabzan. 1 ve 2. Geldik boşluğa. 2 tane. Bakın. Bu birinci köşenin sağ tarafına. Birinci köşe 2 tane olacak. Dönerken, bitirirken yapacağız. Sadece ortaya bir tane. Bakın ikinci köşeye. Bakın 2 tane. İkişer ikişer 2 tane köşe için yaptık ve 2 zincir çektik. Geldik şimdi üçüncü köşeye. 1 ve 2, 1 2 zincir. Boşluğa şimdi tekrar geldim. Bir tane. Şimdi son dördüncü köşe yapıyorum. Bir
2. Evet. Bakın. Şimdi geldim. İlk yaptığımın köşesinin sağ tarafına yapıştırdım. Şimdi boşluğa geldim. Sol taraf yapıyorum. 2 zincir çekip geliyoruz. Birleştirdim ve çıkış yaptım. Bu kadar. Minik bir kare şeklinde bir motif oldu. Zaten böyle minik papatya şekli vermek için. Şimdi buradaki işlem biz boşluklara değil de aralarına batacağız. Krem ip hemen getiriyorum. Şimdi burada şuradan köşeden başlayalım. Sadece köşelerde boşluklara batıyoruz. Ne demek istediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. 2 zincir. Şimdi 1, 2 trabzan. Şimdi hanımlar, bakın normalde buralara batılır motiflerde. Biz buradaki boşluğa giriyoruz. 2 trabzanın arasındaki boşluğa batıyoruz ve 2 tane yapıyoruz. Şimdi aynı şekilde bakın burayı karıştırma. Buraya değil de şuradaki boşluğa batıyoruz. Bakın. Geldik şimdi köşe kısmına. 2 zincir. Tekrardan 1, 2. Şimdi geldik bakın buraya değil hemen şu iki trabzan arasına. Bakın motif de büyümüş oluyor. Evet, bildiğimiz bir teknik değil, farklı bir teknik. Çok kibar oluyor bu da. 1 ve 2. Bu arada kanala abone olursanız çok sevinirim. Benim 2 tane kanalım var. 2 kanalı da yönetiyorum şu an. Büyük kanalım biraz düşüşte olduğu için, yani biraz sıkıntıları olduğu için onu devredeceğim. Onda problemler var. Onun sorununu çözemiyorum. Şu an biraz işte idare ediyorum. Bakın geldik. 1 2 zincir boşluğa geldik. Bakın aynı teknik zaten. Şimdi bakın burada zincir var. Trabzan trabzan. Bunu hani pembeye başlarken zincir çekmiştik. Buraya batıyoruz. Şimdi geldik. Evet. Şimdi geldik hemen. Birinci köşenin sol tarafını da yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum ve bitiriyorum. Bu kadar. Şimdi kahverengiyi de aynı işlem yapacağız. Bundan sonra bu motifi aynı bu teknikle büyüteceğiz. Bakın o kadar tatlı duruyor ki, yani böyle kare düştü. Bu teknik bir çalışma yapmıştım. Dedim bu çalışmadan bir motif yapalım, tasarlayalım. Ve de çok da hoşuma gitti. Şimdi buradan başlayalım yine. Farklı yerden başlayalım. Geldim. 2 zincir. 1 2. Bakın krem nasıl başladıysam. Şimdi ne yapıyorum? Bakın boşluğa batmıyorum. Direkt bunun ortasında. 1 ve 2. Aynı kremde nasıl gittiysem bu şekilde motifinizi istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz hanımlar. Ne yapmak istiyorsanız motifi de bu şekilde, bu teknikte büyüteceksiniz. Mesela başka bir renk etmek istiyorsunuz. Aynı bu böyle yaparak büyüteceksiniz. Şimdi hemen bakın aynı teknik ile bu motifi büyütüyoruz hanımlar. Yani bu kadar
Basit. Şimdi size bitimini tekrar göstereceğim. Yani aynı işlemi tekrar göstermeme aslında gerek yok. Geliyorsunuz, örüyorsunuz. Son. Bakın. Geldim. Buraya da tekrar 2 tane yapıyorum ve motifi bitirmiş oluyorum. Tabi sizler bu motifi de büyütmek isterseniz de büyütebilirsiniz hanımlar. Motifin genişliği toplam 8'e 8 santimdir. Yapacağınız modele göre de motifi aynı bu tekniklerle de büyütebilirsiniz. Şimdi hanımlar toplam 6 adet motif örüyoruz. Tabii daha büyük yaş gruplarına göre yapmak isteyenler varsa birkaç sıra daha atabilir. Ben 1 yaş, işte 2 yaş grubuna göre yaptığım için öne 3 tane, arkaya 3 tane yapacağım. Ama 2-3 yaş arası yapmak isteyenler varsa bir sıra daha başka bir renkle gidip de büyütebilir. Ya da bir motif daha ekleyebilir. Tamamıyla eteğin bolluğu, darlığı ne kadar istiyorsanız da ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Bel çevrenize göre motifleri ekleyerek büyütebilirsiniz. Şimdi normalde 1-2 yaş çocuğun bel çevresi 60 santimdir diyelim. Çünkü kıyafetlerde 60 santim olana kadar motifleri ya büyüteceğiz ya da birkaç tane daha motif ekleyeceğiz hanımlar. Bu şekilde ayarlayacaksınız. Şimdi her bedene göre, her yaş grubuna göre bu eteği yapabilirsiniz. Zaten çok basit bir model olacak. Şimdi krem renginden ekleyeceğim için öncelikle U şeklinde buraya kadar örelim hanımlar. Zaten örme tekniğini biliyorsunuz. Aynı teknik ile devam ettik. Şöyle normal motif büyütür gibi. Sadece bu kısmı örmüyorsunuz. Bu kısmı en son bütün motifleri birleştirdikten sonra öreceğiz. Şimdi bu motifi buna ekleyeceğiz. Bak geldik köşe noktasına. İki zincir çektik. Tel aldım. İki tane buraya yaptım. Şimdi bunu buraya ekleyebilmek için bu şekilde getirdim. Bakın boşluk kısmından giriyorum. Boşluk kısmından girdim. Sık iğne yaptım. Şimdi tel aldım. Bu sefer buranın motifi örülmediği için bak ne yaptım? 2 trabzan ortasına trabzan yaptım. Şimdi geldim. Şuradan girdik boşluktan. Bu şekilde. Hanımlar motiflerinizi büyütün. Farklı bir renk ile birleştirirken bu tekniği uyguluyorsunuz. Şimdi hem buranın motifini büyütmüş oluyorum hem de büyütürken de bu motife eklemiş oluyorum. Şimdi 2 trabzan bakın ortasına battım. Şimdi geliyorum bakın 2 trabzan ortası değil. Şu boşluk. Çünkü ekleme yeri burası. Kremde ekliyoruz. Kahverengi de 2 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde birbirine ekliyoruz. Bakın boşluğa geldim. Sık iğne. Zaten hırkayı izlediyseniz, hırka yapımını izlediyseniz bu etek videosunu da motif birleştirme videosunu güzelce yaparsınız. Tecrübeli olursunuz. Şimdi bakın geldik. Şimdi şurası karıştırmasın sizi. Burası köşe noktası. Evet. Bakın köşeye geldik. Şimdi köşeye 2 tane yapıyoruz. Normal
Sıradan bir motifin nasıl köşesi dönüyorsa 2 tane bir zincir çektim. Normalde 2 zincir çekiyorduk ama bir zincir çekip şu köşeyle birleştireceğimiz için bir tane sık iğne, bir zincir. Şimdi bu köşenin diğer tarafını örüyoruz. Bakın birinci motifimi ikinci motife bu şekilde bakın köşelerini bağladım. Bakın hem bunun köşesini yapmış oldum hem de buna kilitledim. Şimdi geliyoruz aynı şekilde buradan sonra dönüyoruz U. Ne yapmıştık burada? U şeklinde geldik buraya kadar ördük. Sonra burayı birleştirdik. Sonra bakın U şeklinde yine aynı şekilde geliyor. Sonra bunu birleştireceğiz. Şimdi geliyoruz. Şurası zincir, sakın burayı karıştırmayın. Buralar bakın aynı bildiğimiz gibi. Normal bakın aynı teknik ile büyütüyoruz. Şimdi buradan geliyorum. Şuraya kadar örüyorum. Evet geldik. Bakın köşe noktası gene aynı şekilde sadece buraya 2 tane trabzan, 2 zincir ve 3. motifimi ekliyorum. Böyle bu şekilde istediğiniz uzunlukta motifi ekleyebiliyorsunuz hanımlar. Bakın geldim. Şimdi buraya ay pardon çok özür dilerim dalmışım tamamıyla. Söküyoruz burayı birleştireceğiz. Niyeyse kafam bir anda daldı. Ay kusura bakmayın. Söktük. Şimdi hanımlar birleştiriyoruz. Aynı buradaki işlem gibi aynı teknikle birleştiriyorum. Yani bu işlem bu kadar. Şimdi diğer motifi de ekleyip de göstermeme gerek yok aslında. Şimdi geldik bakın. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu kadar hanımlar. Yani işlem bu. Bakın yine kremin boşluk kısmından girdim. Ama kahverenginin iç kısmı. Zaten fark ettiyseniz trabzanlar bakın şu iki trabzan birbirine ikili grup halinde birbirine bakıyor. Bak mesela şunların hep tepe noktaları birbirine eşit gelecek. Eğer yamuk geliyorsa bir yerde yanlışlık yapmışsınızdır. Hani buna dikkat edeceksiniz. Bu kadar hanımlar. Şimdi şunun köşesinin dönemini de göstereyim. Diğer 3 tane daha motifleri de ekleyeceğim. Geleceğim. Siz de ölçünüz neyse ona göre ekleyin. Şimdi hepsini ekleyip ölçeceğim, göstereceğim. Şimdi şunun köşesini gene aynı teknik ile döneceğiz hanımlar. Bu arada beni yalnız bırakmayan birçok takipçim var. Onlara buradan gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum. O kadar güzel yorum yapan insanlar var ki yani ayrı ayrı teşekkür ediyorum buradan. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Şimdi köşe noktasına geldik. 2 tane yaptım. Ne yapacağım? Yine geliyorum. Şuradan girdim. Pardon bakın zincir çekmeyi unutmuşum burada. Çünkü köşe noktası olduğu için normalde motiflerin köşe noktalarında 2 zincir çekiyoruz. Biz ne yapacağız? 1 zincir, sık iğne, 1 zincir ve boşluk. Bizim yapacağımız işlem bu kadar hanımlar. Motifleri bu şekilde birbirine ekleyerek
Atkılar yapabilirsiniz. Uzaklaştıralım. Atkılar yapabilirsiniz. İşte bu teknikle her şey oluyor. Mesela hırka yaptım ben. Hırka yapabilirsiniz. Bakın bu motifleri de aynı teknikle birbirine ekliyorum. Geliyorum. Tabii rıfkım muzur oluyor her şeye. Simli ip olduğu için bunun ayrı bir zaafı var. Ve hanımlar gerçekten bu ip bebek ipi olduğu için asla kaşındırmıyor. Yani deneme tahtası olarak şu bilek kısmı ya da boyun kısmını sürtün ipi. Eğer kaşındırmıyorsa, yani zaten kaşındırmıyor. O tarz ipleri alın ama bu ipin dokusunda %3 ip, sim ip olduğu için o kadar güzel duruyor ki şu an canlı hali bile, yani bilmiyorum, gösteremiyoruz kameralarda ama şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Bakın bu şekilde. Neyse, hemen böyle yapalım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi hanımlar bakın 6 tane motifi birleştirdim. Şimdi hemen böyle katlayıp ölçelim. Enliği ne kadar oldu? Bakın 30 santim, toplamda 60 santim oldu. Bu 1-2 yaş bebekler için rahatlıkla olur zaten. Daha büyütmek isterseniz dediğim gibi bir motif daha ekleyerek, diyelim bir motif daha eklemiş olsaydım şöyle yaptığım zaman, yani 7 motif eklediğim zaman bakalım kaç oluyor? Bakın 34 santim oluyor. Yani 34'te 68 santim genişliğinde oluyor. Yani bu da rahatlıkla 3-4 yaş çocuklara da olabilir bir motif daha eklediğiniz zaman. Bu şekilde büyüteceksiniz. Yani çocuğunuzun, işte kendinizin bel popo çevresinin en geniş olan yerden ölçeceksiniz. Biraz da parmağınızı şu şekilde yapacaksınız. Ölçeceksiniz. Hani 3-4 parmak koyun ki biraz bol olsun. Kaç santimse ona göre motifi örüp modeli kuracaksınız. Şimdi ben hani dedim ya size buraya kadar örmeyin. Çünkü bunu buna ekleyeceğiz. Bunu da nasıl yapacağız onu göstereceğim. Çok basit. Aynı teknikle yapacağız zaten. Hiç ipi kesmeden örneğe devam ediyoruz. Şöyle bakın, aynı 2 tane ördüm. Şimdi 2 zincir çektim. Hazır değil mi? Şimdi geliyorum. Bakın bir de ön yüzden gene devam ediyoruz. Geliyoruz. Bu köşenin buradan sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Hemen geliyorum. Tel aldım. Tamam mı? Şuradaki köşeye battım. Bu şekilde birleştirdim. Şimdi bakın döndürdüm. Buradan girdik ve bu şekilde burayı birleştirdim. Şimdi ne yapıyoruz? Şu kahverengi olan bölmenin içinden 2 tane yapıyoruz. Trabzan kremlinin boşluk kısmında. Aynı tekniği bakın birleştirmeye devam ediyorum. Şimdi buradan şuraya kadar gelelim. Bakın aynı tekniği tekrarlıyorum. Şimdi burayı göstermeme gerek yok, video uzun olmasın. Şimdi geldik köşe noktasına. Bakın şimdi şurayı da yapıyorum. Bakın. Şimdi burada köşe örülmedi. Burada da örülmedi. Geliyoruz. Burada 2 tane yapıyorum. Şimdi burayı en sona bırakıyoruz. Ya da dur bir saniye, döndüm. Buraya da köşe olacak. Evet, aynı bu şekilde gidiyoruz. Evet. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Noktaya batıyorum. Şimdi bu sefer ne yapıyoruz? Buradan yukarı şöyle göstereyim. Yukarı öreceğiz ama öncelikle şu alt kısmını bitirmemiz lazım. Birleştirmemiz lazım. Şuraları örmemiz lazım. Şimdi buraları da bu şekilde güzelce örelim. Şimdi şu ek yerlerinde yapılması gerekeni göstereceğim.
Geldik. Bakın köşe noktası burası. Şöyle biraz yakınlaştıralım. 2 tane. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bu boşluğa bir sık iğne, bir zincir. Normalde 2 tane oluyor ya bu köşelerde. Bir zincir sık iğne, bir zincir. Bu şekilde tamamladık. Şimdi komple çevresini bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın. Şimdi aynı burayı nasıl yaptıysam burayı yapıyorum. Ta ki buraya kadar gelelim. Burada da yapacağız. Onu sonra birleştireceğiz. Sonra buradan sık iğne ile birleştireceğim. Onu da göstereceğim size. Hemen burayı yapıp gelelim. Şimdi başladığımız noktaya geldik. Şunu biraz kısalım. Böyle daha iyi. Başladığımız noktaya geldik. Son burayı da yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Şurayı böyle birleştirdim. Şimdi şuradaki açıklığı bir zincir çekerek şöyle sık iğne ile bitirdim. Şimdi örneğe başlıyoruz. Örneği kuruyoruz. Şuradan böyle arkadan batalım. Bakın. Şu aralardaki sık iğne var ya, noktaları. Oralara bu şekilde batacağız. Şimdi şu boşluk kısmına yapalım mı acaba? Bunda yapmış mıydık? Bir bakayım. Boşluk kısma yapmadık. Şimdi şuradan böyle yaparsak bir deneme yapalım. Boş mu kaldı? Ama şimdi yukarı doğru nasıl olacak? Biz yukarı doğru ördük. Eteğin uç kısmı burası. Tamam. Bu şekilde gideceğiz o zaman. Evet. Bakayım. Evet, doğru ilerliyoruz. Şimdi yanlış yapmak istemediğim için. Şimdi önce bunu bütün gittiğimiz için fark ettiyseniz dış kısmından örüyoruz. Bir iç bir dış öreceğiz. Bir iç bir dış öreceğiz. Bu aklınızda kalsın. Şimdi hemen kapatmayın anne diyelim. Buraya kadar anladıysanız mantığı. Şimdi şu anlamayanlar için şurayı da göstereceğim tekrardan. Evet. Evet. Şimdi bakın sık iğne olan yere battım. 2 tane yaptım. Geldim hemen. Bakın. Böyle örneğe devam ediyorum. Şunu şimdi bir uzaklaştırayım. Evet hanım. Şimdi böyle komple çevresini gidiyoruz. Buraya kadar gelelim. Birleştireceğiz. Bu sefer iç kısımdan öreceğiz. Onu da göstereceğim. Şimdi hanımla sakın arttırma falan yapmayın. Yukarı doğru ördüğümüz için bel yukarıda olacak. Fırfır detayı aşağıda olacak. Arttırmalar yaparsanız buradaki bolluk, genişlik yukarı doğru kötü bir görüntü olur. Yani şu an birlikte örüyoruz ama belki durumda değişebilir. Belki bilmiyorum, bakacağız yani duruma göre. Ama şu an örelim, örmeye devam edelim. Yani onun için dikkat edin. Şuradaki yerlere sakın, şu boşluklara batmayın. Yani şu köşe boşluklarına batmayın. Batacağınız yer sık iğne tepesiydi. Zaten ilk sadece burada var. Şimdi geldik, bitirmek üzereyim. Bakın şimdi dışarıdan örüyorum. Şimdi zaten bir dış bir iç taraftan öreceğiz. Yani dış iç derken modelimizin ön yüzü bir de arka yüzü var.
Bunu yapmamın sebebini şimdi hemen göstereceğim. Bakın geldik. Bakın sık iğneyi de yapmıştım. Geldim, birleştiriyorum. Bu kadar. Şimdi 2 zincir çektim, döndüm. Bak, aynı noktaya geriden batıyorum. Bakın ters. Ters, bir iç bir dış. Şu an ikinci sırayı da iç taraftan örüyorum. Yani 3'ü dış, 4'ü iç. Çift sayılar içeriden, tek sayılar dışarıdan olmuş olacak. Yani mutlaka bu şekilde gidin. Sebebi ise bakın gösteriyorum, hırkada yaptım. Bakın şuradaki çizgiler var ya, bir iç bir dış, bir iç bir dış ördüğüm için şuradaki desen oluşuyor. Eğer tek yön örseydim normal farklı bir model çıktı. Şimdi etekle ceketi takım yaptığım için mecburen bir iç bir dış eteği örmek zorundayım. Bu şekilde ilerleyeceksiniz. Şimdi örneğe devam edelim. Eteğin boyunu şu şekilde ayarlayalım. Ben bir 15 santim olana kadar değil de nasıl yapsak? Mezura nerede düşmesin? Heh. Normalde kız çocuk etek boyları işte 20-25 o civarlarda. Şimdi şu fırfır da ekleyeceğim için bir nasıl desek? Bu arada bu mezura eski değil, yes yeniydi. Kuşum sağ olsun yedi kemirdi bütün mezuralarımı. Şimdi bunu etek boyunu çok da uzun bir etek boyu olsun istemiyorum. 20 santim olana kadar öreceğim. Belki de 18 santim olana kadar öreceğim. Çünkü burada da fırfır detayı da olacak. Bir de bel kemeri olacak. Yani bir 25-30'u bulacak. Etek boy ölçüsü tamamıyla size kalmış. İster mini ister biraz uzun, ne kadar yapmak istiyorsanız o şekilde ayarlayacaksınız. Tamamen size kaldı. Ben bir 20 santim diyelim ortalama olana kadar beyaz olan bu kısmı öreceğim. Yani bir içeriden bir dışarıdan, bakın aklınızda unutmayın, kalsın. Bir içeriden bir dışarıdan örerek burayı tamamlıyoruz. Dikkat edin, gevşek falan da örmeyin ki bu model böyle yukarı, yani yukarı doğru gevşek olmasın. Şimdi hemen buraları örüp gelelim. Eteği istediğimiz boy olana kadar ördük hanımlar. Şimdi lastik kısmına geçiyoruz. Sık iğne önce yapacağız lastiğe başlamadan önce. Çünkü biraz eksiltme, kestirme yapmamız lazım ki bel kısmı gevşek düşmesin. Şimdi 5 sırada bir sık iğne yapacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tel aldım. Hemen çıkış yapmıyorum. Geliyorum, diğer noktaya batıyorum. Çıkış yaptım. Biraz yakınlaştıralım. Şu an sık iğnelerimi 4 tane yapıyorum. Şu an 4. yapıyorum. Ve 5, 6 ve 7'yi kestiriyorum. Bu şekilde komple çevresini gidiyoruz hanımlar. Bunu yapmamızın sebebi lastik kısmının gevşek olmamasından, hani gevşek olmaması için, pot durmaması için. Şu an 5 yaptım. Mutlaka bunu yapın hanımlar. Eğer çok dar ise eteğiniz, ama dar olmaması lazım. Çünkü o zaman popo dışarı atlar ve çocuk rahat hareket edemez, ya da kendinize göre yapıyorsanız. Bu şekilde beli eğer toplarsanız lastik zaten bayağı bir ip yiyeceği için birazcık geniş düşecek. Bu kestirmeyi yapmanız gerekli. Şimdi komple çevresini verdiğim sayılarla yaparsanız hemen lastik yerine geçeceğiz hanımlar. Buraları bitirip geliyorum. Şimdi komple çevresini yaptıktan sonra sık iğnesini birleştiriyoruz. Birer birer trabzan yapıyoruz önce. Ondan sonra lastiğe geçeceğiz. Bak. Böyle normal trabzan yapıyoruz.
Şimdi komple çevresini trabzan yapıp gelelim. Evet, şimdi geldik. Az kaldı. Şimdi lastik kısmına geçiyoruz. Burayı da böyle birleştiriyorum. Biraz yakınlaştırsam mı? Ama burada böyle inmiyor. Şöyle yakınlaştıralım. Şimdi lastik kısmı için şöyle. Bakın, bir önden alacağım. Bir arkadan. Bir önden. Bir arkadan. Bu şekilde lastik kısmını da kuruyoruz hanımlar. Eğer çok gene bol geldiyse bu şekilde de kestirme yapabilirsiniz. Arkadan alırken 1 ve 2 tanesini 2 tane alıp bu şekilde de teke düşürebilirsiniz. Ama benim tercihim sık iğne de yapmanız. Çünkü bakın, düzen bozuluyor burada. Mesela bakın, burada bir giderken bir anda 2 tane. Bu göze çarpabilir. Onun için en mantıklısı, eğer satış yapmıyorsanız kendiniz yapabilirsiniz, ama satış yapıyorsanız sık iğne de yapın. Kendinize örüyorsanız diyelim, 2 tanesini arkadan da alabilirsiniz. O şekilde de darlatabilirsiniz. Şimdi böyle güzelce örüyoruz. Bir önden bir arkadan bu sırayı komple bitirelim. Sonra ikinci sıraya geçelim. Bakın, bu şekilde yapıyoruz. Komple bir ön bir arka yaparak burayı bitirelim. İkinci sıraya geçiyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Şurayı önce birleştirelim. Şimdi hanımlar, bakın, önden aldım ya, arkadan almak zorundayım. Çünkü önden başladım. Eğer böyle diyelim 2 tane kaldıysa o zaman ikisini bir alacaksınız. Şimdi benim bir tane kaldığı için tam düştü. Bu şekilde ayarladım. Birleştirdim. Şimdi ikinci sırayı yapıyoruz. Önden direkt başlıyorum tekrar. Bakın, arkadaki trabzanı da arkadan alıyorum. Bu şekilde ister 2 sıra, ister 3 sıra, ister 4 sıra, tamamıyla size kalmış kaç sıra gideceğiniz. Ona göre ayarlayın. Belki ben bu son sıramı tamamlayıp bitirebilirim ya da 3 sırada gidebilirim. Bu şekilde etek belini yapıyoruz hanımlar. Bakın, böyle geliyorsunuz, komple bitiriyorsunuz. Etek beli bitmiş oluyor. Bakın, hafif de bel kısmı toparladı ve bu toparlanma olmak zorunda. Şimdi ya buraya bundan sonra daha göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Anladınız zaten. Lastik formunu böyle güzelce örüp bitiriyorsunuz. İster 2'de ister 3'te de bitirebilirsiniz. Sonradan iç kısmına da bağcık da ekleyebilirsiniz. Şimdi etek kısmına geçiyoruz. Şimdi hanımlar, sadece bir sıra gittim. Toplamda 1, 2, 3 sırayla bitirdim. İkinci sıra biraz küçük geldi ama üçüncü sırayla tam böyle güzel, hoş durdu. Şimdi böyle güzel arka kısımdan başlayalım. Şimdi ipi böyle takıyoruz. Fırfır yeri için önce bir zemin hazırlayacağız. Şimdi normal hemen bir tane sık iğne gidiyoruz. Bir tane sık iğne yaptık. Şimdi çok basit. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bir boşluk atlayıp bu şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3. Bir boşluk atlıyoruz galiba. Bir saniye, hemen bir bakacağım. Pardon, hırkayla takım yaptığım için 3 boşluk atlamamız lazım. Şimdi burada baya bir boşluk olduğu için burada bir atlayalım. Şu köşelerde 1, 2, 3. Bunda da 1, 2, 3. Bu şekilde 1, 2, 3. 3 zincir çekip 1, 2, 3. Üçüncüye batıyoruz. Köşelerde
Bir boşluk atlayacağız. Biraz yakınlaştıralım. 1 2 3. Evet. Şimdi ne yapacağız? Buraya değil de direkt buraya batıyor. Zaten bir boşluk atlamış oluyoruz. Geliyoruz hemen şurada böyle. Önce hemen bakın. Burada zaten bir boşluk var. Şöyle bir atlıyoruz. Şimdi komple hemen çevresini yapalım. Gelelim. Şimdi hırkayla eteğe takım yaptığım için aynı olmak zorunda. Onun için yapmak zorundayım. Evet, şimdi geldik. 1 2 3 yaptık. Şimdi başladığımız noktaya geldik. Şimdi bunları dolduracağız hanımlar. Böyle ama gevşek gevşek doldurmamız gerekli. Sıkı sakın yapmayın. Şimdi bunları içlerine ister beşer beşer, ister altışar altışar ya da diyelim 8'de 3, 8'de 4, 8'de 4. Yani tamamıyla sizin fırfır tekniğinize bağlı yapabilirsiniz. Ben hırkada önce bir 8'e 4 yaptım. Sonra söktüm 6 tane mesela yaptım. 2, 4, 6. Şimdi 6'da 6 bütün boşluklara 6 6 diye dolduruyorum hanımlar. Bakayım öyle mi yapmışım hakikaten. 2 4 6 şimdi uzun zaman evet hep 6 full bu boşlukları 6 6 doldurdum ve fırfır detayı oluşturduk hanımlar. Bu şekilde bu boşluklara dolduruyorsunuz. Böyle 2 4 5 ve 6. İsterseniz 8'de 4 de yapabilirsiniz. Tamamıyla sizin fırfır tekniğinize bağlı. Ben şimdi 6'da 6 yapıyorum. Daha çok hoşuma gitti duruşu. Ve mümkün olduğunca bol. Eğer eliniz sıkıysa büyük tığ kullanın. Bakın bu şekilde fırfır detayı olmuş oluyor. Dilerseniz de fırfırı uzatabilirsiniz. Şimdi hemen üzerine birit detayı yapacağım. Tıpkı şundaki gibi detayı hemen göstereceğim. Neyse hanımlar aklıma bir fikir geldi en son. Şimdi sizlerle birlikte yaptığım için şu komple bir fırfırını doldurun. Gelin. Aklımdaki o fikir olmadı. Güzel durmadı. Şimdi siz böyle komple bitirdikten sonra kremle işimiz bitiyor. Şimdi hemen pembe iple aslında güzel bir şey düşünmüştüm ama onu başka bir şeyde kullanacağım. Şimdi bakın başladığımız nokta var ya şurası. Hemen böyle bir yakınlaştıralım iyice. Buraya geldik tamam mı? Şu fırfır olan bölge var ya. Oraya ipi böyle bir takalım. Düğüm atalım. Şöyle bir sık iğne yapalım. Hemen. Sık iğne yaptım. Şimdi bakın şu boşluk var ya o boşluğu değil de şöyle zincirden girelim. Bakın bir sık iğne. İkinci sık iğne. Şimdi bakın şuraya geldik ya. Bakın şöyle göstereyim iyice. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Bir, iki, üç. Zaten üçüncüsü şu noktaya batıyor. Bir, iki. Hani denk gelmek de zorunda değil ama ben hani denk getirmeye çalıştım. Bir bakayım ben bunda 3 tane mi yapmışım, 2'ye mi batmışım onu da bilmiyorum. Ha, ikinci de yapmışım. Bakın denk gelmek zorunda değilmiş. Çünkü şimdi etekle hırkayı takım yaptığım için mecburen bunu da aynı o şekilde yapacağım. Böyle yapıyorum. Batıyorum. Bakın. Bir tane sık iğne, ikinci sık iğne yaptığım zaman bir iki zincir çekip örneğini kurdum. Bakın denk gelmek zorunda değil. Yeter ki
bu örneği şu fırfırla şu olan yere yapabilmek. Tabii ki dilerseniz de yapın, yani istediğiniz gibi farklı örnek de koyabilirsiniz. Ben şimdi set yaptığım için bunu yapmak zorunda kaldım. Size de göstereyim. Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi bu fırfır komple bitince çok şık duracak. Bakın böyle. Şöyle bir uzaklaştıralım. Çok da tatlı olmaya başladı. Komple bitirelim. Dilerseniz bu kreme bir sıra daha fırfır sırası örebilirsiniz. Ben şimdi etekle kombin yaptığım için bir sıra gitmek zorundayım. Tamamen size kalmış hanımlar. Şimdi komple bitirip geleyim. Eteğin son halini de göstermiş olayım. Bu arada beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. İki tane kanalım var. İşte bir kanalımı büyütüp şu anki bu kullandığım kanalı büyütüp devretmeyi düşünüyorum. Çünkü biraz bu kanal sıkıntılı, çalındığı için sıkıntı yaşadım. Onun için diğer kanalıma da bekliyorum. Zaten diğer kanalda da bu eteğin hırkası var. Oradan izleyerek yapabilirsiniz. Mesela bakın boşluğa batınca çok kötü durdu. Bunu boşluğa değil de şuradan böyle yaparsanız daha güzel durur. Bu küçük detaylar örgüde gerçekten muntazamlık katıyor. Şimdi mesela şurası iki motifin birleştiği yer, sık iğne yaptım. Bakın geldik şuradaki noktaya. Bu şekilde hanımlar, gelişi güzel yapın. Dilerseniz yapın, dilerseniz yapmayın zaten bunu. Tamamen size kalmış, zevkinize kalmış. Şimdi komple bitirip gelelim. İşlem bu kadar. Çok da güzel oldu. Eteğimizin son hali bu şekilde, harika bir model oldu. Bakın eteğin arka kısmı burası. Böyle eteğimiz çok güzel oldu. Bilmiyorum yani simli dokusu var ya, bu simli dokusu acayip böyle güzel bir efekt, bir hava katıyor. Yani böyle basit demode durmuyor. Böyle sanki böyle kumaş efekti gibi vermiş oluyor. Yani eteğimiz bu şekilde. Rıfkı da bizi rahat bırakmıyor. Böyle hanımlar, bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdi herkese kolay gelsin.